Merhaba. Şimdi İslamiyet öncesi Türk devletleri deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen okul sıralarındaki o sıkıcı ezberler, Oğuş, Uruk, Boy, Budun, hani bir türlü aklımızda tutamadığımız o sıralama, değil mi? İşte bugün o ezberi tamamen unutun. Çünkü bu karmaşık yapıyı size bir daha asla aklınızdan çıkmayacak kadar basit ve eğlenceli bir hikayeyle anlatacağım. Karmaşık bir yapıyı ezberlemenin en iyi yolu nedir? Aslında bu soru hepimizin tarih derslerinde kafasını kurcalayan bir şey. Bu kelimeleri alt alta yazıyorsunuz ama bir süre sonra hepsi birbirine karışıyor. Kuru bir ezberden başka bir şeye yaramıyor. Peki ya size desem ki bu sıralama aslında bir ailenin büyüme hikayesi? Cevap ne mi? Unutulmaz bir aile hikayesi. Çünkü olay bu kadar basit. Beynimiz sıkıcı listeleri değil, hikayeleri sever. Hikayeleri hatırlar. İşte tam da bu yüzden bugün bütün bu soyut kavramları alıp aklınızdan hiç çıkmayacak kadar sade ve akılda kalıcı bir aile öyküsüne çevireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ailenin hikayesi, aileden kabileye büyüme. Eski Türk toplum yapısı da tıpkı her şey gibi en küçük, en temel birimden başlar. Oradan filizlenir. Bizim hikayemiz de tam olarak o çekirdekten, yani bir ailenin kurulmasıyla başlıyor. Ve işte ilk kavramımız Oğuş. Bu hem hikayemizin hem de Türk toplumunun temel taşı. Oğuş en basit haliyle aile demek. Yani her şeyin başladığı o ilk yuva. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Hikayemizin ilk kilit noktası burada. Kahramanımızın adı Oğuz. Oğuz Petek'le evleniyor ve bir aile kuruyor. Ama ufak bir detay var. Petek birazcık peltek konuşuyor ve kocasına Oğuz demek yerine sevgiyle Oguş diyor. Gördünüz mü? Böylece kahramanımızın adı aile anlamına gelen ilk terimimiz oluveriyor. Aileler zamanla ne olur? Büyür, genişler ve bir araya gelerek sülaleleri oluştururlar. İşte bu yapıya, yani birden fazla oğuşun bir araya gelmiş haline uruk diyoruz. Şimdi hikayemizin doğal olarak bir sonraki adımına geçelim. Oğuz'la Petek'in Uraz Buruk adında bir oğulları oluyor ama sülalede o kadar çok Uraz var ki hani olur ya karışıklık çıkmasın diye çocuğa isminin ve soyadının birleşiminden oluşan bir lakap takıyorlar. Uruk. İşte bu kadar. Uruk lakabı bize sülale anlamına gelen aynı terimi hatırlatıyor. Peki bir sonraki adım ne? Sülaleler, yani uruklar da birleşince ne oluyor? İşte o zaman artık daha organize bir topluluk ortaya çıkıyor. Kabile, yani boy. Ve burası önemli. Çünkü bu, toplumun artık siyasallaşmaya başladığı ilk basamaktır. Hikayemizdeki Uruk ve arkadaşları da boş durmuyor tabii. Büyüyorlar, serpiliyorlar, hani bizim tabirimizle boy atıyorlar. İşte bu boy atan gençler artık bir kabile gibi organize bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Buradaki kelime oyunu harika. Çünkü gençler sadece fiziksel olarak büyümüyor, aynı zamanda bir siyasi güç haline geliyorlar. Tarihsel olarak da boy, aileden ve sülaleden sonra gelen ilk siyasi birimdir. Artık kendi kuralları, kendi liderleri, ortak çıkarları vardır. Mesele sadece kan bağı değildir. Bir siyasi birliktelik oluşmuştur. Ve şimdi millet ve devlet doğuyor. Nereden nereye geldik? Aileden başladık, sülale olduk. Oradan da kabileyi, yani boyu kurduk. Şimdi vites büyütme zamanı hem hikayemizde hem tarihte. Bakalım bu kabileler birleşerek nasıl daha büyük yapılar olan milleti ve en sonunda devleti ortaya çıkarıyor. Gelin görelim. Hikayemize dönersek, o boy atan gençlerimiz artık mahallenin abileri olmuş durumdalar ve tabii ki kendilerinden küçüklere biraz hava atıyorlar, üstünlük taslıyorlar. İşte tam bu atışma sırasında ağızlarından çok kritik bir cümle dökülüyor. Etin ne, budun ne? Yani diyorlar ki, tek başınıza neye yararsınız ki? İşte bu deyişin içindeki o sihirli kelime budun bizim bir sonraki kavramımızın ta kendisi. Çünkü soruyu sorup cevabı da kendileri veriyorlar. Ama eğer bir araya gelirsek işte o zaman güçlü bir millet oluruz. İşte bu kelime bize sıradaki yapıyı veriyor. Budun. Budun ne demek? Millet demek. Yani boyların, o kabilelerin belli bir siyasi amaç için bir araya gelerek oluşturduğu devasa birliğe budun diyoruz. Kelimenin anlamı adeta içinde saklı. Budunun önemini şöyle de düşünebiliriz. Hani hikayede Temel diye bir çocuk var ya, o nasıl kurucu bir rol oynuyorsa, budun da devletin temelidir, kurucu unsurudur. Yani sağlam bir millet olmadan üzerine sağlam bir devlet inşa edemezsiniz. Bu yüzden budun
devletten önceki son ve en kritik aşamadır. Ve işte geldik piramidin en tepesine, hiyerarşinin zirvesine. Aileyle başlayan, millete kadar uzanan bu yolculuğun son durağı, bütün bu yapıları tek bir çatı altında toplayan o en geniş siyasi organizasyon, il yani devlet. Peki hikayemiz nasıl bitiyor? Şöyle, artık o kadar kalabalık olmuşlar ki ailenin en büyüğü olan adı üstünde devlet dede de bu gürültüden fena halde bunalıyor ve en sonunda bağırıyor. Yeter be, hepinizi alıp farklı illere göndereceğim. Yoksa baş edemeyeceğim sizinle. Ve işte bu son hamlesiyle devlet dede bize en büyük yapının il yani devlet olduğunu sonsuza dek aklımıza kazımış oluyor. 5 adımda yapılanma. Gördünüz mü? Bir ailenin devlete uzanan koca hikayesi aslında bu kadar basit. Hadi şimdi gelin bu yolculuğu şöyle 5 adımda hızlıca bir özetleyelim ki iyice aklımıza otursun. İşte o sihirli sıralama en küçükten en büyüğe doğru tekrar karşınızda. 1. Peltek Petek'in sevgisinden doğan Oğuş aile. 2. Uraz Buruk'un lakabı Uruk Sülale. 3. Gençlerin serpilip boy attığı boy kabile. 4. Etin ne, budun ne? Değişinden aklımıza kazınan budun millet. 5. Devlet, dedenin herkesi sürdüğü il devlet. Şu tabloya bir bakın, her şey ne kadar net. Son bir kez tekrar edelim mi? Oğuş'u kimden hatırlıyoruz? Kahramanımız Oğuz'dan. Uruk nereden geliyor? Oğulları Uraz'ın lakabından. Boy, tabii ki gençlerin boy atmasından. Budun, o meşhur etinle budunle değişinden. Ve son olarak il, onu da bize devlet de unutturmuyor zaten. İşte bu kadar. Artık bu sıralamayı karıştırmanıza imkan yok. Bilgiyi kalıcı kılmak için hikayeleri daha fazla nasıl kullanabiliriz? Gördüğünüz gibi en karmaşık, en sıkıcı görünen konular bile doğru bir hikayeyle ne kadar akılda kalıcı hale gelebiliyor, değil mi? Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Öğrenme sürecimizde sıkıcı ezber yerine hikayeleri daha fazla nasıl dahil edebiliriz? Düşünsenize, kimya formüllerinden tutun da o upuzun hukuk maddelerine kadar başka neleri bu yöntemle çok daha kolay öğrenebiliriz? Bu soru üzerine biraz kafa yormaya değer. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.